Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 1/4 haritada oldukça küçük görünen bu dar geçitten çıkıyor. Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne ve oradan Hint Okyanusu'na bağlayan bu geçitten normal koşullarda her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Fakat asıl cevaplanması gereken soru şu: Hürmüz Boğazı kapanırsa bu petrol başka bir yoldan taşınamaz mı? Bu videoyla birlikte kanalımıza en az 1000 yeni strateji meraklısı izleyici kazandırmayı hedefliyoruz. Abone olursan pişman olmayacaksın. Başlayalım. Çözüm binlerce kepçe ve iş makinesini çöle yollamak mı acaba? Yeni bir Süveyş kanalına mı ihtiyaç var? Haritaya uzaktan baktığımızda çözüm oldukça kolay görünebilir. Basra Körfezi'nden batıya ya da kuzeye doğru bir boru hattı çizmek, petrolü başka bir limana ulaştırmak ve buradan tankerlere yüklemek mümkün gibi duruyor. Fakat enerji coğrafyasında bir hattın haritada bulunması, o güzergahın gerçek hayatta kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Bugün Hürmüz'ün alternatifi olarak gösterilen yolların bir kısmı zaten yüksek kapasiteyle çalışıyor. Bazıları eksik bağlantılara sahip, bazıları savaş ve güvenlik riski bulunan başka bir darboğaza çıkıyor, bazıları ise yalnızca proje veya planlama aşamasında bulunuyor. Doğalgaz söz konusu olduğunda ise tablo daha da ağırlaşıyor. Çünkü petrol için sınırlı da olsa alternatif güzergahlar bulunurken, sıvılaştırılmış doğalgaz için neredeyse hiçbir gerçek kaçış yolu yok. Deniz trafiğinin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için giriş ve çıkış yönlerinde yaklaşık 3,7 kilometre genişliğinde iki ayrı trafik şeridi bulunur. Bu iki şeridin arasında da benzer genişlikte bir güvenlik bölgesi yer alır. Yani dünyanın en büyük petrol ve LNG tankerleri aslında yalnızca birkaç kilometrelik, oldukça dar ve düzenli koridorlar içinde hareket etmek zorundadır. Hürmüz'den geçen petrolün büyük bölümü Asya pazarlarına yönelir. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler Körfez'de üretilen enerjiye ciddi ölçüde bağımlıdır. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ihraç edilen sıvılaştırılmış doğalgazın önemli bir bölümü de aynı geçidi kullanır. Bu nedenle Hürmüz'de yaşanabilecek bir kriz yalnızca Körfez ülkelerini ya da Avrupa'yı değil, özellikle Asya ekonomilerini doğrudan etkiler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli karşılaştırma, Hürmüz'den geçen toplam enerji miktarıyla mevcut alternatif boru hatlarının boş kapasitesidir. Boğaz'dan her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçerken, kısa sürede devreye alınabilecek alternatif boru hattı kapasitesi bunun yalnızca küçük bir bölümünü karşılayabilir. En iyimser hesaplarda bile toplam akışın yaklaşık 1/4 başka güzergahlara yönlendirilebilir. Üstelik bu kapasitenin büyük kısmı yalnızca ham petrol taşımaya uygundur. Rafine petrol ürünleri ve LNG söz konusu olduğunda seçenekler çok daha sınırlıdır. Hürmüz'e alternatif olarak öne çıkan en büyük güzergah, Suudi Arabistan'ın doğu-batı ham petrol boru hattıdır. Petroline olarak bilinen bu sistem, ülkenin doğusundaki Abqaiq petrol işleme merkezinden başlar ve Arabistan Yarımadası'nı doğudan batıya geçerek Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına ulaşır. Bu hattın temel amacı, Suudi petrolünün Basra Körfezi'ndeki terminallere ve dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmaktır. Sistemin klasik kapasitesi günlük yaklaşık 5 milyon varil seviyesindedir. Yapılan geliştirmelerle birlikte teorik kapasitenin daha yüksek seviyelere çıkarıldığı belirtilmektedir. Ancak burada tasarım kapasitesiyle gerçek operasyon kapasitesi arasındaki farkı iyi anlamak gerekir. Bir boru hattının üzerinde günlük 7 milyon varil yazması, hattın her gün kesintisiz biçimde bu miktarı taşıyabileceği anlamına gelmez. Gerçek kapasiteyi borunun çapının yanı sıra pompa istasyonlarının gücü, petrolün yoğunluğu ve akışkanlığı, depolama tanklarının kapasitesi, terminalde aynı anda kaç tankerin yüklenebildiği, bakım programları ve güvenlik prosedürleri belirler. Normal zamanlarda bu hattın toplam kapasitesinin tamamı kullanılmaz. Bu nedenle kriz anında belirli miktarda ek petrol Yanbu'ya yönlendirilebilir. Suudi Arabistan açısından bu büyük bir avantajdır. Doğu sahalarında üretilen petrol Basra Körfezi'ne indirilmeden doğrudan Kızıldeniz'e taşınabilir. Fakat petrolün Yanbu'ya ulaşması yolculuğun tamamen güvenli hale geldiği anlamına gelmez. Haritayı biraz daha uzaklaştırdığımızda yeni bir sorun ortaya çıkar. Yanbu'dan Avrupa'ya gidecek tankerler kuzeye yönelerek Süveyş kanalını kullanabilir. Fakat Körfez petrolünün en büyük müşterileri Asya'dadır. Çin'e, Hindistan'a, Japonya'ya veya Güney Kore'ye gidecek tankerlerin Kızıldeniz'den güneye inmesi ve Babül-Mendeb Boğazı'ndan geçmesi gerekir. Yani Hürmüz'ü devre dışı bırakmak için kullanılan en büyük boru hattı bu defa dünyanın başka bir kritik enerji geçidine bağımlı hale gelir.
Babülmendeb, Yemen'le Afrika boynuzu arasında bulunan dar bir geçittir. Bu bölgede yaşanan savaşlar, füze ve insansız hava aracı saldırıları ticari gemiler açısından ciddi risk oluşturur. Bir tankerin doğrudan vurulmasına dahi gerek kalmadan sigorta şirketlerinin savaş riski primlerini artırması veya denizcilik şirketlerinin seferleri durdurması güzergahı ekonomik açıdan kullanılamaz hale getirebilir. Bu durumda Yanbu'dan Asya'ya gidecek bir tanker Babülmendeb'i kullanmak yerine kuzeye yönelerek Süveyş kanalından geçmek, Akdeniz'e çıkmak, Cebeli Tarık Boğazı'nı aşmak ve Afrika kıtasının çevresine dolaşarak yeniden Hint Okyanusu'na ulaşmak zorunda kalabilir. Bu son derece uzun bir rotadır. Yolculuğun binlerce kilometre ve birkaç hafta uzaması yalnızca daha fazla yakıt tüketimi anlamına gelmez. Aynı miktarda petrolün aynı zaman aralığında taşınabilmesi için daha fazla tankere ihtiyaç duyulur. Tanker arzı sınırlı olduğu için navlun fiyatları yükselir. Limanlarda bekleme süreleri artar ve petrolün müşteriye ulaşma maliyeti ciddi biçimde büyür. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın doğu-batı hattı Hürmüz'e karşı güçlü bir alternatiftir. Ancak bütün riskleri ortadan kaldırmaz. Boru hattı Hürmüz'den geçmese bile petrolü taşıyan tankerler jeopolitiğin başka bir dar geçidinden geçmek zorundadır. Hürmüz'e yönelik en net ve teknik açıdan en başarılı alternatiflerden biri Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kurulmuştur. Abu Dhabi ham petrol boru hattı olarak bilinen sistem, Abu Dhabi'nin iç kesimlerindeki Habşam bölgesinden başlar ve yaklaşık 400 kilometre doğuya ilerleyerek Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyre limanında sona erer. Fuceyre'nin en önemli avantajı Hürmüz Boğazı'nın dışında bulunmasıdır. Bu limandan yüklenen bir tanker doğrudan Umman Körfezi'ne, oradan da Arap Denizi ve Hint Okyanusu'na ulaşabilir. Tankerin Hürmüz'den geçmesi gerekmediği gibi Suudi Arabistan'ın Yanbu rotasında olduğu şekilde Babülmendeb veya Süveyş gibi başka bir zorunlu dar boğaza bağımlı kalması da gerekmez. Bu nedenle Fuceyre hattı bütün alternatif güzergahlar arasında Hürmüz'ü coğrafi anlamda en temiz şekilde devre dışı bırakan sistemdir. Ancak bu koridorun da ciddi kapasite sınırları vardır. Hattın günlük kapasitesi yaklaşık 1,8 milyon varil seviyesindedir ve normal koşullarda kapasitenin önemli bir bölümü zaten kullanılmaktadır. Kriz anında devreye alınabilecek ek taşıma alanı Hürmüz'den geçen toplam petrol miktarı ile karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. Dolayısıyla Fuceyre hattı Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ihracatını koruyabilir. Fakat bölgedeki bütün ülkelerin petrolünü taşıyamaz. Ayrıca bir ülkenin petrolünü başka bir ülkenin boru hattına aktarmak yalnızca boruları birbirine bağlamak kadar basit değildir. Irak'ın Basra bölgesinden veya Suudi Arabistan'ın doğusundan çıkan petrolü bir anda Fuceyre hattına yönlendirmek için yeni bağlantılar, ilave pompa istasyonları, ticari anlaşmalar ve kalite ayrıştırma sistemleri gerekir. Çünkü her ham petrol aynı özelliklere sahip değildir. Yoğunluğu, sülfür miktarı, kimyasal yapısı ve rafineride işlenme biçimi değişebilir. Farklı kalite petrollerin kontrolsüz biçimde karıştırılması, ortaya çıkan ürünün değerini ve rafineriler açısından kullanılabilirliğini etkileyebilir. Bunun yanında bütün ihracatın Fuceyre gibi tek bir terminal bölgesinde yoğunlaştırılması da yeni bir kırılganlık oluşturur. Boru hattı sorunsuz çalışsa bile depolama tanklarının, liman tesislerinin, tanker yükleme noktalarının, elektrik sisteminin ve bölgedeki hava savunmasının da kesintisiz biçimde işlemesi gerekir. Yine de Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurduğu bu sistem, bir ülkenin Hürmüz riskini azaltmak için yapabileceği en başarılı altyapı yatırımlarından biridir. Çünkü hat yalnızca farklı bir rota oluşturmaz. Hürmüz'ü tamamen geride bırakan yeni bir kıyıya ulaşır. Türkiye açısından en önemli alternatif güzergah, Irak-Türkiye boru hattı ve Ceyhan terminalidir. Bu hattın temel özelliği Irak'ın kuzeyindeki petrolü Basra Körfezi'ne indirmeden doğrudan Akdeniz kıyısına ulaştırabilmesidir. Petrol Ceyhan'a geldiğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine gerek kalmaz ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya veya farklı pazarlara sevk edilebilir. Hattın Türkiye tarafındaki nominal kapasitesi günlük yaklaşık 1,5 ila 1,6 milyon varil seviyesindedir. Ancak burada da nominal kapasite ile gerçek kullanılabilir kapasite birbirinden farklıdır. Bugün temel sorun Türkiye'de bulunan borunun çapı ya da Ceyhan terminalinin büyüklüğü değildir. Asıl problem Irak'taki petrolün bu hatta yeterli miktarda nasıl ulaştırılacağıdır. Irak'ın en büyük üretim sahaları ülkenin güneyinde, Basra çevresinde yer alır. Irak petrol ihracatının büyük kısmı da Basra Körfezi'ndeki terminaller üzerinden gerçekleştirilir.
Kuzeye uzanan mevcut boru hatları ise daha çok Kerkük ve Irak Kürt bölgesel yönetimi sınırları içerisindeki üretim sahalarına bağlıdır. Güney Irak'ta üretilen milyonlarca varil petrolü kuzeye taşıyacak, kesintisiz ve yüksek kapasiteli bir iç boru hattı sistemi bulunmadığı için Hürmüz krizi çıktığında bütün Irak petrolünü bir anda Ceyhan'a yönlendirmek mümkün değildir. Bu durum enerji altyapısındaki en önemli gerçeklerden birini gösterir. Bir hattın sonunda dev bir liman ve yüksek kapasiteli boru bulunması yeterli değildir. Hattın başlangıç noktasında yeterli miktarda petrolün bulunması ve bu petrolü ana hatta ulaştıracak toplama sistemlerinin kurulması gerekir. Ceyhan terminali güçlü ve hazır bir çıkış kapısıdır. Ancak Güney Irak sahaları kuzeydeki ana hatta bağlanmadıkça bu kapasitenin tamamı kullanılamaz. Irak'ın uzun vadeli planları arasında Basra'dan ülkenin batı ve kuzey bölgelerine uzanacak yeni boru hatları bulunuyor. Bu projeler tamamlanırsa Irak petrolünün Ceyhan üzerinden Akdeniz'e, Suriye kıyıları üzerinden başka terminallere veya Ürdün'ün Akabe limanına taşınması mümkün olabilir. Böylece Irak yalnızca Hürmüz'e değil, Basra Körfezi'ndeki tek bir ihracat yönüne olan bağımlılığını da azaltabilir. Bu projeler teknik olduğu kadar siyasi ve güvenlik boyutu bulunan projelerdir. Boru hatları farklı şehirlerden, aşiret bölgelerinden, sınır geçişlerinden ve zaman zaman silahlı grupların etkili olduğu alanlardan geçmek zorundadır. Finansman, merkezi yönetimle bölgesel yönetimler arasındaki gelir paylaşımı, petrolün mülkiyeti ve transit ücretleri gibi meseleler de projenin hayata geçirilmesini zorlaştırabilir. Ceyhan seçeneği, mevcut terminal altyapısı ve Türkiye'nin Akdeniz'e doğrudan erişimi nedeniyle diğer güzergahlara göre önemli bir avantaj sunar. Fakat Güney Irak'tan kuzeye yeterli miktarda petrol taşınmadıkça Ceyhan, Hürmüz'ün tam alternatifi haline gelemez. Bugünkü şartlarda daha çok Kuzey Irak ve Kerkük petrolünün dış dünyaya açıldığı stratejik bir kapı olarak işlev görür. Hürmüz Boğazı kapanırsa bundan yalnızca Suudi Arabistan, Irak, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri etkilenmez. İran'ın kendi petrol ihracatı da Basra Körfezi içerisinde sıkışır. İran bu nedenle uzun yıllardır Hürmüz'ün doğusunda yeni bir ihracat noktası oluşturmayı planlıyor. Gore-Cask boru hattı bu düşüncenin sonucunda geliştirildi. Hat, İran'ın güneyindeki petrolü Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunan Cask terminaline ulaştırmayı hedefliyor. Böylece İran petrolü Basra Körfezi'nden çıkmadan karadan Umman Körfezi kıyısına taşınabilecek ve tankerler Hürmüz'ü kullanmadan açık denize ulaşabilecek. Projenin hedef kapasitesi günlük yaklaşık 1 milyon varil olarak açıklandı. Ancak hattın teorik kapasitesiyle gerçek operasyonel durumu arasında büyük fark bulunuyor. Sistemin düzenli, kesintisiz ve yüksek hacimli bir ihracat koridoruna dönüştüğü henüz söylenemez. Sınırlı sayıda yükleme yapılmış olsa da Cask terminali İran'ın ana petrol çıkış noktası haline gelmiş değildir. Bu örnek enerji altyapısında açılış töreniyle gerçek kapasite arasındaki farkı gösterir. Bir boru hattının tamamlanması veya ilk petrolün terminale ulaşması sistemin uzun yıllar boyunca güvenilir biçimde çalışacağı anlamına gelmez. Borunun korozyona karşı korunması, pompa istasyonlarının düzenli çalışması, üretim sahalarından yeterli miktarda petrol gelmesi, depolama kapasitesinin oluşturulması, terminalin büyük tankerlere hizmet verebilmesi ve sürekli bir tanker programının kurulması gerekir. Bu unsurlar tamamlanmadığında hat, gerçek bir stratejik koridor olmaktan çok gelecekte kullanılabilecek bir ihtimal olarak kalır. Kızıldeniz'de veya Süveyş kanalında kriz yaşandığında gemiler Afrika kıtasının güneyinden Ümitburnu çevresinden dolaşabilir. Bu rota daha uzun ve pahalıdır. Fakat teorik olarak mümkündür. Panama kanalında sorun yaşandığında da Atlantik ile Pasifik arasında daha uzun alternatif güzergahlar bulunabilir. Hürmüz Boğazı'nın farkı ise burada ortaya çıkar. Basra Körfezi coğrafi olarak bir çıkmaz sokak gibidir. Kuveyt'ten, Katar'dan, Bahreyn'den, Irak'ın Basra terminallerinden, Suudi Arabistan'ın doğu limanlarından veya İran'ın körfez kıyılarından yüklenen bir tanker açık denize ulaşmak istiyorsa önce Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Tanker henüz Hürmüz'ü aşmadan Afrika'nın çevresinden dolaşamaz. Alternatif deniz rotasına ulaşabilmek için önce zaten kapalı olan boğazdan çıkması gerekir. Bu nedenle Hürmüz krizinde gemiler daha uzun bir rotadan gider açıklaması gerçek bir çözüm değildir. Hürmüz'ü denizden bypass
etmek mümkün değildir. Petrolün önce boru hattıyla veya başka bir kara sistemiyle boğazın dışındaki bir limana taşınması gerekir. Süveyş ve Babülmendeb çoğu gemi için rotayı kısaltan veya hızlandıran geçitlerdir. Hürmüz ise Körfez içindeki üreticiler açısından açık denize açılan tek kapıdır. Bir kısa yol kapandığında yol uzar. Fakat tek çıkış kapısı kapandığında yük içeride kalır. Hürmüz meselesinin en kritik ve çoğu zaman gözden kaçan bölümü doğalgazdır. Ham petrol, üretim sahasından boru hattına aktarılabilir. Başka bir kıyıdaki depolama terminaline ulaştırılabilir ve burada tankere yüklenebilir. LNG yani sıvılaştırılmış doğalgazsa aynı esnekliğe sahip değildir. Doğalgazın deniz yoluyla taşınabilmesi için yaklaşık -162 dereceye kadar soğutularak sıvı hale getirilmesi gerekir. Bu işlem milyarlarca dolarlık özel sıvılaştırma tesislerinde gerçekleştirilir. Gaz daha sonra kriyojenik depolama tanklarında tutulur ve yalnızca LNG taşımak için tasarlanmış özel gemilere yüklenir. Bu nedenle LNG ihracatı sıradan bir limana veya petrol terminaline yönlendirilemez. Katar'ın dünyanın en büyük LNG üretim tesislerinden bazıları Basra Körfezi kıyısında bulunuyor. Bu tesislerden çıkan LNG tankerlerinin açık denize ulaşabilmesi Hürmüz Boğazı'na bağlı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin LNG ihracatının önemli bir bölümü de aynı güzergahı kullanıyor. Petrol için Suudi Arabistan'ın Yanbu hattı veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra hattı gibi sınırlı alternatifler bulunurken LNG için benzer büyüklükte çalışan bir sistem yok. Katar doğalgazını Dolphin boru hattı üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gönderebiliyor. Ancak bu hat büyük ölçüde bölgesel tüketim için kullanılıyor ve boş kapasitesi sınırlı. Ayrıca doğalgazın Umman'a ulaşması otomatik olarak LNG şeklinde ihraç edilebileceği anlamına gelmiyor. Umman'daki sıvılaştırma tesislerinin de belirli bir kapasitesi var. Katar'ın dev gaz üretimini yeni bir yöne çevirmek için yeni boru hatları, yeni sıvılaştırma üniteleri, depolama tesisleri ve yükleme terminalleri inşa edilmesi gerekir. Bu da birkaç ayda değil, yıllar içinde tamamlanabilecek bir süreçtir. Bu nedenle Hürmüz'de yaşanacak büyük bir kriz petrol fiyatlarını ciddi biçimde yükseltirken LNG piyasasında daha doğrudan bir fiziksel kıtlık riski oluşturabilir. Petrol için yetersiz de olsa alternatif taşıma kapasitesi vardır. LNG içinse büyük ölçekli, hazır ve kullanılabilir bir kaçış koridoru neredeyse bulunmamaktadır. Alternatif boru hatlarının yetersiz kaldığı bir krizde ülkeler yeni bir güzergah oluşturamaz. Bunun yerine stratejik petrol rezervlerini kullanarak zaman kazanmaya çalışır. Büyük tüketici ülkeler savaş, ambargo veya doğal afet gibi durumlarda kullanılmak üzere milyonlarca varil petrolü yeraltı depolarında, tuz mağaralarında veya büyük terminal tanklarında saklar. Bu rezervlerin piyasaya sürülmesi, rafinerilerin bir süre daha çalışmasını sağlar. Fiyat artışını yavaşlatır ve hükümetlere diplomatik çözüm bulmaları için zaman kazandırır. Ancak stratejik rezervler yeni bir üretim kaynağı değildir. Bir defa kullanılmaya başlandığında miktarları sürekli azalır ve yeniden doldurulmaları gerekir. Örneğin Hürmüz'den günlük 20 milyon varillik akışın tamamen kesildiği varsayıldığında yüz milyonlarca varillik dev rezervler bile yalnızca sınırlı bir süreyi karşılayabilir. Üstelik rezervlerde bulunan bütün petrol aynı kalitede değildir. Her rafineri her tür ham petrolü işleyemez. Petrolün depodan çıkarılması, limana veya boru hattına ulaştırılması ve ihtiyaç duyan rafineriye gönderilmesi de zaman alır. Bu nedenle stratejik stoklar kapalı bir boğazın alternatifi değildir. Yalnızca krizin etkisini zamana yayar. Piyasadaki paniği azaltır. Tüketicilere ve şirketlere nefes aldırır fakat kaybolan günlük enerji akışının yerini kalıcı biçimde dolduramaz. Uzun süren bir Hürmüz krizinde ülkeler yalnızca stok kullanmakla kalmaz, tüketimi azaltmak, sanayi üretimini kısmak, farklı petrol türlerine yönelmek ve enerji kullanımını sınırlamak zorunda kalabilir. Hürmüz Boğazı'nın işlevini durdurmak için bütün geçidin mayınlarla kapatılması veya büyük bir geminin batırılarak fiziksel engel oluşturulması gerekmez. Modern deniz taşımacılığında karar yalnızca kaptan tarafından verilmez. Tanker şirketi, yük sahibi, sigorta şirketi, mürettebat ve liman işletmecileri aynı anda riskin kabul edilemez olduğuna karar verirse ticari trafik zaten ciddi biçimde azalır.
Hürmüz'de kullanılan giriş ve çıkış şeritlerinin yalnızca birkaç kilometre genişliğinde olması, deniz mayınlarını, kıyıdan atılan gemi savar füzelerini, insansız hava araçlarını ve sürat teknelerini önemli bir tehdit haline getirir. Bu silahların her zaman bir tankeri batırması gerekmez. Bölgede mayın bulunabileceğine ilişkin güvenilir bir şüphe bile gemilerin yavaşlamasına, seferlerin iptal edilmesine veya donanma eskortu beklenmesine neden olabilir. Bir petrol tankerinin değeri 100 milyonlarca doları bulabilir. Taşıdığı yük de yine 100 milyonlarca dolar değerindedir. Böyle bir geminin savaş bölgesinden geçmesi halinde sigorta primi dramatik biçimde yükselir. Bazı durumlarda gemi sahibi yüksek sigorta ücretine rağmen seferi kabul etmeyebilir. Mürettebat da savaş bölgesine girmeyi reddedebilir. Dünyanın en büyük ham petrol tankerlerinden biri yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyabilir. Hürmüz'den geçen günlük petrol miktarı kabaca 10 büyük tankerin tam yüklü kargosuna karşılık gelir. Bu tankerlerden yalnızca birinin saldırıya uğraması piyasada bütün geçişlerin durabileceği korkusunu oluşturabilir. Petrol fiyatları yalnızca o gün kaybolan varillere göre değil, ertesi gün kaç geminin geçebileceğine ilişkin beklentiye göre şekillenir. Bu nedenle Hürmüz'ün en büyük silahı yalnızca füze, mayın veya insansız hava aracı değildir. Asıl güç belirsizliktir. Kimsenin bir sonraki geminin güvenli şekilde geçip geçmeyeceğini bilmediği bir ortamda boğaz fiziksel olarak açık olsa bile ekonomik açıdan kapanabilir. Şimdi bütün alternatifleri yeniden harita üzerinde değerlendirelim. Suudi Arabistan petrolünü ülkenin doğusundan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya taşıyabilir. Ancak petrolün Asya'ya ulaşabilmesi için Babülmendeb gibi başka bir riskli geçidi kullanması gerekebilir. Birleşik Arap Emirlikleri Fuceyra hattıyla Hürmüz'ü gerçekten devre dışı bırakabilir. Fakat bu hattın boş kapasitesi Hürmüz'den geçen toplam akışla karşılaştırıldığında oldukça sınırlıdır. Irak petrolü Ceyhan üzerinden Akdeniz'e ulaşabilir. Fakat Irak'ın büyük üretim sahaları güneyde bulunurken Ceyhan'a uzanan ana sistem daha çok kuzeydeki sahalara bağlıdır. Güney ile kuzey arasındaki yüksek kapasiteli yeni bağlantılar kurulmadığı sürece Ceyhan bütün Irak petrolü için Hürmüz alternatifi olamaz. İran'ın Gore-Cask hattı teorik olarak boğazın dışında bir çıkış sunar. Fakat henüz düzenli ve büyük ölçekli bir ihracat koridoruna dönüşmüş değildir. Gemilerin yalnızca başka bir deniz yolundan dolaşması da çözüm değildir. Çünkü Basra Körfezi'ndeki bir tanker daha uzun bir rotaya ulaşabilmek için önce Hürmüz'den çıkmak zorundadır. LNG söz konusu olduğunda ise sorun daha büyüktür. Petrol için sınırlı alternatif boru hatları varken Katar ve bölgedeki diğer LNG üreticileri için büyük ölçekli, hazır ve güvenli bir alternatif bulunmamaktadır. Sonuç olarak Hürmüz'ün alternatifi tek bir boru hattı değildir. Üretim sahalarından başlayan, toplama borularıyla devam eden pompa istasyonlarına, depolama tesislerine, limanlara, tankerlere, sigorta sistemine ve askeri güvenliğe kadar uzanan eksiksiz bir enerji ağı gerekir. Bugün bu sistemin bazı parçaları mevcut olsa da tamamı bulunmamaktadır. Dünya enerji haritasını çoğu zaman bir ağ gibi düşünürüz. Bir yol kapandığında enerjinin başka bir güzergahtan akmaya devam edeceğini varsayarız. Fakat Basra Körfezi'nin enerji sistemi gerçekte bir ağdan çok huniye benzer. Üretim sahası son derece büyüktür fakat çıkış noktası çok dardır. Dünyanın petrol ve doğalgazının önemli bir bölümü hala bu küçük geçidin açık, güvenli ve ticari olarak kullanılabilir kalmasına bağlıdır. Çünkü haritada yeni bir çizgi çizmek kolaydır. Fakat her gün milyonlarca varil petrolü bu çizginin üzerinden taşımak, borular, pompalar, limanlar, tankerler, sigorta şirketleri ve devletler arasında dev bir sistem kurmayı gerektirir. Bu da dünyanın en zor mühendislik, ekonomi ve jeopolitik problemlerinden biridir.